Not Dijital YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Wix e-ticaret web sitenize ürün nasıl eklersiniz onu göstereceğim. Eğer ki daha önce Wix altyapısında bir web sitesi kurulumu sağladıysanız, tarayıcınızdan wix.com'a giriş yaptığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Burası Wix panelinizin yani web sitesi panelinizin ana sayfasıdır. Sol tarafta bulunan koyu renkli menüden katalog kısmının üzerine geldiğimizde mağaza ürünlerini göreceksiniz. Burada mağaza ürünlerini tıkladığınızda ürünlerin listesine yani ürünler sayfasına sizi direkt olarak yönlendirecek. İlk defa web sitesi kurduğunuzda Wix'in size sunduğu 12 adet örnek ürün listesi burada bulunacaktır. Onların hepsini temizledikten sonra yeni ürünleri eklemeye başlayabilirsiniz. Sağ üstte bulunan yeni ürün hizmet butonuna tıkladığınızda fiziksel ürün mü yoksa dijital dosya mı hangisinin satışını yapacaksınız size seçmenizi istiyor. Burada biz fiziksel ürün olarak örneklendirelim. Fiziksel ürüne tıklıyoruz ve sonrasında ekleyeceğimiz ürünün detaylarını giriş yapacağımız ve sonrasında kaydedip yayınlayacağımız bölüme geliyoruz. Burada ilk olarak satışını yapacağınız ürün için görüntü veya video eklemeniz gerekiyor. Eğer ki eklemezseniz liste halinde göründüğünde kötü bir görünüme sahip olacaktır. Burada biz örnek olarak resimlerimizi ayarladık. Görüntü ekleye tıkladıktan sonra buradaki dizüstü bilgisayar görsellerini şu şekilde ekliyoruz. Birini ekledikten sonra diğerini de toplu bir şekilde ekleyebilirsiniz kolayca. Daha sonrasında buradan sürükleyip sıralamasını da yine aynı şekilde düzenleyebilirsiniz. Aşağı kısma indiğimizde bu ürünün adını girmemiz gerekiyor. Biz örnek olarak dizüstü bilgisayar şeklinde bir giriş yapalım. Açıklama kısmına da bu bir ürünün açıklamasıdır şeklinde giriş yapalım. Kurdele dediğimiz kısım ürün listelerinde ürün görselinin sağ üstünde veya sol üstünde gibi alanlarında bulunan küçük şeritlerde yazan yazılardır. Genelde yeni eklenen ürünlerde veya popüler, çok satan ürünlerde e-ticaret sitelerinde bu şekilde yazıları görebilirsiniz. Burayı biz yeni ürün şeklinde bir kurdele yazabiliriz. Sonrasında bu ürünü bir kategoriye eklememiz gerekiyor. Wix içerisinde alt kategori sistemi şu anda yok fakat geliştirme aşamasında biz şimdilik tek bir ana kategori oluşturup bu ürünü ekleyelim. Buraya bilgisayar kategorisini ekleyip yerleştirebiliriz. İsterseniz aynı ürünü birden fazla kategoriye de ekleyebiliyorsunuz. Örnek bu şekilde ikinci kategori yapıp ekleyebiliriz. Bu şekilde tıklayarak da kolay bir şekilde ekleme çıkarma yapabiliyoruz. Aşağı kısma indiğimizde ek bilgi bölümlerinde ürünün hakkında teknik bilgi verebilirsiniz, farklı yazılar yazabilirsiniz, iptal iade politikası bilgileri verebilirsiniz. Bu şekilde örneğin buradan teknik özellikler yazarak 13. nesil işlemci diyelim. Bu tabii örnektir. Burayı isterseniz tabloda yapabilirsiniz, farklı yazılarda yazabilirsiniz. Tamamen sizin inisiyatifinize bağlı. Marka olarak eğer ki kendi markanız dışında farklı markaların satışını yapıyorsanız burayı yazabilirsiniz. Bu biraz daha SEO uyumlu olmasıyla alakalıdır. Aşağı kısma indiğimizde buraya bir fiyat girebilirsiniz. Bu fiyatı indirimde olarak gösterebilirsiniz. İsterseniz yüzde olarak %20 indirimle, isterseniz TL bazında, fiyat bazında indirimle yapabilirsiniz. Burada biz %10 indirimli şekilde yapalım. Ürün maliyeti kısmı biraz daha yaptığınız satışlardan yönetim panelinde görünen finansal bilgilere, istatistiklere dayanır. Ürün maliyetini kesinlikle kullanıcı görmez. Bunu isterseniz girebilirsiniz, isterseniz boş bırakabilirsiniz. Genelde biz girmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü gün sonunda yaptığınız satışlardan ne kadar maliyet, ne kadar satış, ne kadar kar, ödeme altyapısına ne kadar komisyon gitmiş şeklinde yine Wix panelinde bunları görebiliyorsunuz. O yüzden girmeniz daha mantıklı olur. Özel metin alanı dediğimiz şey özelleştirilebilir ürünler içindir. Varsayalım ki bu dizüstü bilgisayarda bir imza yazdırabiliyorsunuz. Yani kullanıcılardan isim soyisim alıp onu cihazın üstüne yazdırabiliyorsunuz. Buraya bunu yapabiliriz. Şu şekilde isim, soyisim nedir şeklinde yazı yaptığınız zaman burada karakter limiti de ayarlayabiliyorsunuz. Eğer ki sadece özelleştirilebilir ürün yapıyorsanız tabi zorunlu da yapabilirsiniz ama genelde yapılmaması tavsiye edilir. Kullanıcılar ürünü satın alacağı zaman isim soyisim nedir kısmına kendi isimlerini girebilirler. Özel bir alan açılır şeklinde. Eğer ki varyasyonlu ürün satıyorsanız bunun için burada farklı boy, renk, ağırlık ve birçok özellik için varyasyonlar oluşturabilirsiniz. Örnek veriyorum renk kısmını yapalım biz. Burada siyah yapıyoruz. Sonrasında siyah rengi seçiyoruz. Kırmızı yapıyoruz. Kırmızıyı seçiyoruz.
gümüş yapıyoruz. Buradan yine gri bir renk seçebiliriz. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz ve bu varyasyonlar içinde farklı görüntüler bağlayabilirsiniz. Örneğin aynı ürünün siyahı varsa buraya siyah fotoğrafını eklersiniz. Kırmızısı varsa kırmızısını eklersiniz gibi gibi birçok varyasyon özelliği ekleyebiliyorsunuz. Bunun içinde yine farklı stok kodları, farklı stok sayıları ve fiyat farkları da ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi buradan düzenleyebilirsiniz. Ve son olarak aşağı kısma indiğimizde eğer ki bir ürününüz varsa ve henüz satışa başlamadıysanız, ön sipariş almak istiyorsanız buradan ön siparişleri açabiliyorsunuz. İstediğiniz mesajı da buraya yazabilirsiniz. Buraya limit de tanımlayabilirsiniz. Sınırsız şekilde de yapabilirsiniz. Ürün ekleme bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.